Arkadaşlar bu videomuzda milattan önce 4. yüzyıl ile miladi 1. yüzyıl arasında varlıkları bilinen ve bugünkü Ürdün'de yaşamış olan Nebatilerden bahsedeceğiz. Bu konuyu seçmemizin sebebi Nebati Krallığı'nın başkenti olan Petra antik şehridir. Petra dünyanın 7 harikasından birisidir. Petra'nın mimarisi, Petra'daki kalıntılar bugün bile çok büyük ilgi çekmektedir. Petra ve Nebatiler hakkında birçok sır, birçok efsane anlatılmaktadır. Biz konuyla ilgili olarak tarihleri ve medeniyetleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Nebatiler bugün Doğu Ürdün diye bilinen yerden başlayıp Suriye'nin güneyine kadar uzanan ve Gazze, Akebe arasını içine alan bölgede hüküm sürmüşlerdi. Bedevi asıllıdırlar. Nebati Krallığı bulunduğu mevki itibariyle kuzey ve güney arasındaki ticaret yolunu elinde bulundurduğu için başlıca zenginliği kuzey-güney arasında gidip gelen kervanlardan aldığı vergiydi. Milattan önce 4. yüzyılın sonlarından itibaren varlığı bilinen Nebati Krallığı'nın kesin kuruluş tarihi belli değildir. Nebati Krallığı milattan sonra 106 yılında Roma İmparatorluğu tarafından yıkılmış, başşehirleri Petra'da Roma İmparatorluğu'nun eline geçmiştir. Bu tarihten sonra Nebatiler, Sina Yarımadası ve Doğu Akdeniz kıyıları ile Fırat Nehri arasında dağınık bir şekilde varlıklarını sürdürmüşlerdir. Kızıldeniz'den geçen Deniz İpek yolunun ve Arabistan üzerinden gelen Baharat yolunun batıya açıldığı son durakları ellerinde bulunduran Nebatiler, yaptıkları uluslararası ticaret sebebiyle çok zenginleşmişlerdi. Kervanların ve Hindistan'a, Uzak Doğu'ya giden gemilerin çoğu onlara aitti. Ayrıca Lut Gölü sahillerinden topladıkları mumyalama ve gemi kalafatlama işlerinde kullanılan ziftin başta Mısır'a olmak üzere satışından büyük kazanç sağlıyorlardı. Özellikle tarım, taş oymacılığı ve yağmur suyu tarımı konusunda becerikliydiler. Onların zenginliği başşehirleri Petra'ya da yansımıştı. Petra'nın ve Nebati devletinin durumunu zayıflatan en önemli sebep, Romalıların deniz yoluyla Hindistan'a yönelmeleri ve doğu-batı arasındaki ticaret yolunun daha kuzeye kaymasıdır. Nebatilerin siyasi olarak gerilemeleri ise Romalıların Nebatilerin genişlemesinden ve bu devletin kendilerine rakip olmasından tedirgin olmalarıdır. Bu yüzden Roma İmparatoru Trajanus onlara hücum etti ve miladi 105 senesinde Nebati devletine son verdi ve başkentlerini Roma İmparatorluğu'na kattı. Nebati devletinin topraklarını Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti haline getirdi. Petra şehri Nebatilerden günümüze ulaşan en önemli kalıntıdır. Milattan önce 400 ile miladi 106 tarihleri arasında Nebatilere başkentlik yapmıştır. Ürdün'ün güneyinde yer alan tarihi ve arkeolojik bir şehirdir. Kayaya oyulmuş mimarisi ve su kanalı sistemiyle ünlüdür. Petra, kum taşından oyularak inşa edildiği için Gül şehri olarak da isimlendirilmektedir. Şehre Sarp kayalar arasında bulunan ve 1200 metre uzunluğunda ve 3 ila 6 metre genişliğindeki dar bir geçitten girilmektedir. Dağların ortasında yer alan Petra'da tamamen kayalar oyularak inşa edilen çok zarif saray, ev, tapınak ve mezarlar, Yunan, Roma ve Mezopotamya etkisindeki yerli sanatın bir karışımını yansıtır. Milattan önce 4. asrın sonlarına doğru Petra, Sebe ile Akdeniz arasındaki kervan yolu üzerinde bir anahtar şehir durumundaydı. Tabii bir su kaynağının bulunmadığı şehirde yağmur sularının gizli kanal ve borularla toplandığı çok sayıda sarnıç yapılmıştı. Şehrin çevresindeki dağlarda büyük bir bölümü, o dönemin yaygın dili olan Aramice ile yazılan pek çok nebati kitabesi bulunmuştur. Miladi ilk asırda Petra,
Perslere karşı kendilerine bir tampon devlet muamelesi gösteren Romalıların himayesi altında bulunmuştur. Şehir bu dönemde en zengin, en müreffeh çağını yaşamıştır. Petra doğu, batı ve güney yönlerinden zapt edilemez bir yapıdaydı. Sert kayalara oyulmuş bu şehir dik ve hemen hiç geçit vermez kayalıklarla çevrili olup kayalıklar arasından dönemeçli bir geçit sayesinde buraya girilmektedir. Ürdün ve Orta Arabistan arasında yegane konak yeri durumundaki Petra bol suya sahipti. Petra'nın suyu bolluğunun yanında saf ve lezzetliydi. Güney Arabistanlılar kuzeye doğru giden kervanları için burada konaklarlar, dinlenirler, taze kuvvet toplarlar, yedek develer ve sürücüler temin ederlerdi. Nebatiler böylece Güney Arabistan sayesinde ticaret zinciri üzerinde bulunmalarından dolayı gelişip refaha kavuşmuşlardır. Petra şehrinin bugünkü şaşalı, görkemli harabeleri bile hala birçok turisti buraya çekmekte ve modern Ürdün devleti için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Petra'nın en büyük avantajı ticaret güzergahı üzerinde bulunmasıydı. Miladi ilk 2 asır içinde ticaret güzergahının değişmesi, ticaret hareketliliğinin başka bölgelere kayması neticesinde Petra, sahip olduğu ileri durumunu kaybetti. Bundan sonra Nebatiler devleti çökmeye başladı. Şehir milattan sonra 105 senesinde Petra Arabistan'ı, Arabistan eyaleti adı altında Roma İmparatorluğu'na katıldı. Bu devirden sonra Petra tarihi uzun asırlar boyunca karanlıklar içinde kaldı. Bizans döneminde birkaç Hristiyan kilisesi inşa edildi. Ancak şehir gerilemeye devam etti. İslam döneminin başlarında bir avuç göçebe dışında şehir terk edildi. Yıllarca gözlerden uzakta kalan Petra, İsviçreli kaşif Johann Ludwig Burckhardt tarafından 1812'de tekrar gün yüzüne çıkarıldı. Böylece batıda büyüleyici ve güzel bir antik şehir olarak giderek daha fazla tanınan Petra, bugün de büyük ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle buradaki yapıların geçen onca yüzyıla rağmen ayakta kalması, Nebatilerin mimaride ne kadar kabiliyetli olduklarını göstermektedir. Nebatilerin yanı sıra Romalıların da yaşadığı şehir, bu medeniyetlerin bilgi ve becerilerinin harmanlandığı bir dünya harikası durumundadır. En özgün, en orijinal teknikleri kaya oyma mimarisidir. Zaten Petra ismi de Yunanca'da kaya kelimesi anlamındadır. Petra doğrudan kayalara oyulmuş bir yapıdır. Bu kırmızı kum taşı kayaların muhteşem rengi gereği bölgenin bir ünvanı, bir ismi daha bulunuyor. Bu isim de Gül Kırmızısı şehirdir. Şehrin en ünlü yapıları Sig denilen Petra Antik şehrine giden ana giriş yoludur. Bu giriş yolu yaklaşık 1200 metre uzunluğunda olup kayalık bir bölümdür ve barajdan başlayıp Hazine bölgesinde bitmektedir. Petra'nın diğer ünlü yapılarından bazıları da Hazine, Cepheler Sokağı, mezarlar, bahçeler kompleksi, tapınaklar ve kiliselerdir. Petra kuru bir bölgede olmasına rağmen Nebatiler su mühendisliği alanında büyük bir ustalığa sahipti. Petra'nın antik çağdaki hidrolik altyapısı da en az mimarisi kadar dikkat çekicidir. Şehirdeki su sistemi oldukça gelişmişti ve suyun kaynaklardan şehre taşınması için karmaşık bir ağ kurmuşlardı. Etraftan gelen suların toplanması ve biriktirilmesini sarnıçlar sağlıyordu. Buradaki su sistemi taşkın kontrol yöntemleri açısından da döneminin üst düzey örneklerindendir. Bu sayede Petra su sıkıntısının olduğu çöl ortasında bile yaşanılabilir bir yer haline gelmişti. En bilinen su yapılarından biri su kanalı olarak adlandırılan ve kayaların oyularak oluşturulduğu su yoludur. Bu sistemde bölgedeki 30 ila 40 bin arası nüfusun ihtiyaçlarını karşılayan su tedarik kanalları, su kemeri,
rezervuarlar, sarnıçlar, borular ve barajlar bulunuyordu. Ayrıca bahçeler, çeşmeler ve havuzlar bulunan bu şehri inşa edebilmeleri, Nebatilerin gelişmiş mühendislik bilgilerine sahip olduğu şeklinde değerlendirilmektedir. Bu su yolu, su kanalı sistemi, Petra'nın yaşam damarlarından biri olup, şehrin günlük yaşamındaki en büyük faktördü. Petra'nın en önemli yapılarından birisi hazine anlamına gelen el hazne yapısıdır. Bu isim yerli halk arasında bir mezarın içinde saklı bir hazine olduğuna inanılan eski zamanlara dayanmaktadır. El hazne kayalara oyulmuş, etkileyici bir ön yüze sahiptir. Roma ve Yunan mimarisinden izler taşımaktadır. Günümüzde arkeologlar bu yapının bir mezar olduğunu ve ustaca yapıldığını belirtmektedirler. Mezarın ön cephesi 25 metre genişliğinde ve 40 metre yüksekliğinde olup 2 katlıdır. Kaya duvarlarının arasına oyulmuş bu yapı, zengin detaylar ve görkemli mimarisiyle hayranlık uyandırmaktadır. Ayrıca Roma dönemine ait amfiteyatro, tapınaklar, saraylar ve mezarlar gibi birçok önemli yapıda Petra'nın büyüleyici manzarasını oluşturmaktadır. Güvenilir kaynaklara göre bu devasa metropolün henüz %5 ila 10 kadarı bilinmektedir. Dolayısıyla birçok sır hala varlığını sürdürmektedir. Bununla beraber bölgede yapılan onlarca arkeolojik kazı var. Bu kazılarda botanik malzemeler keşfedilmiş, burada tarım faaliyetlerinin olduğu ortaya çıkmıştır. Sunak ve heykel tarzı yapılar bulunmuştur. Yine bu kazılarda bölgedeki su sisteminin o dönemin modern bir örneği olduğu tespit edilmiştir. Dünyanın 7 harikasından biri olan Petra Antik Şehri hakkında bilgi vermeye çalıştığımız bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.